Merhaba. Merhaba. Bugünkü konumuz Dubai'de iş bulmak. Son zamanlarda çok fazla aldığımız sorulardan bir tanesi Dubai'de nasıl iş buluruz? Biz de bunun üzerine bir video çekmeye karar verdik. Bugünkü konumuz bu. Şimdi, Dubai'de iş bulmak için en önemli kriterimiz ne? Bence en önemli kriter kesinlikle ve kesinlikle İngilizce. Arkadaşlar, biraz da olsa öğrenin de gelin. Hiç bilmeden gelmeyin. Gerçekten çok büyük zorluklar çekeceksiniz. İşte bulamayacaksınız. Verdiğiniz paraya da yazık. Olmuyor. Gerçekten olmuyor. İngilizcesiz bu memlekette ne yazık ki olmuyor. Ya olur mu? Çok çok nadir ortamlarda olur. Akrabanızın yanına işe gelirsiniz. Zaten herkesin Türk olduğu bir ortamda çalışıyorsunuzdur. Dışarı çıkmazsınız, etmezsiniz, olur. Ama kendi başınıza bir iş bulmaya çalışırsınız. Google Translate'tir, öyledir, böyledir başvurursunuz. Eskaza gelir bulursunuz. Gerçekten verdiğiniz paraya, harcadığınız emeğe değmez. Yani bir aya kalmadan işten çıkarılmakla sonuçlanır o iş. 30 ile 60 gün arasında vaktiniz olur tekrar iş bulmak için. Hayatınızda yaşayabileceğiniz en büyük stresi yaşarsınız. Biraz daha olsa İngilizce öğrenin. Evet. Aslında Dubai'nin resmi dili Arapça, İngilizce değil. Ama çok uluslararası bir ülke olduğu için en çok kullanılan dil İngilizce. Mesela bizim Arapçamız yok. Ama İngilizce ile çok kolay bir şekilde hayatımızı burada sürdürebiliyoruz. Ve şu ana kadar da hiçbir zorluk yaşamadık Arapça bilmemekle. Arapçayı en çok kullanılan yerler devlet daireleri oluyor genelde. Ve eğer devlet dairesinde bir iş vesaire bulursanız evet Arapçaya ihtiyacınız var. Onun dışında Arapçanın çok kullanıldığı bir ülke değil açıkçası. Kendi aralarında tabii ki çok konuşuyorlar. Ama bizimle iletişimde veya bizim başkalarıyla iletişimimizde herhangi bir şekilde Arapçayı kullanmıyoruz. Şimdi Serhat turizm alanında çalışıyor. Ben IT bilişim sektöründe çalışıyorum. Dolayısıyla iş bulma açısını o kendi sektöründen, ben de kendi sektörümden örnekleyerek gideceğiz. Önce senden başlayalım. Yani Dubai'de 5 kere iş değiştirme tecrüben var. Evet. Şimdi iş bulurken senin için yani sen nasıl yollar izledin? Şimdi turizm sektöründe özellikle arkadaşlar az önce de söylediğim gibi İngilizce gerçekten şart. İngilizceniz varsa, biraz da tecrübeniz varsa Dubai gerçekten tam yaşanılabilecek ve çalışabilecek bir memleket. Burada gerçekten kalifiye eleman inanılmaz derecede eksik. Her sektörde, her pozisyonda kalifiye eleman arayışı var. Son zamanlarda zaten özellikle turizm sektöründe bir sürü Türk arkadaşımız gelmeye başladı, gelmeye devam ediyorlar. Turizmde çalışan Türk sayısı gerçekten çok arttı. Gelmelerini daha da tabii ki teşvik ediyoruz. Çünkü gerçekten ülkenin turizm kalitesinin artmasına da çok büyük katkı oluyor. Yani çok video izliyoruz. Herkes Türkiye'yi gömüyor ama kimse kusura bakmasın. Turizmde de ülke olarak bir numarayız. Bizim üstümüze kimse yok. O yüzden Türkiye'deki turizm çalışanı arkadaşlarımızın, turizm emektarlarımızın Dubai'ye gelip yerleşmesi ve burada çalışmaya başlaması buranın da kalitesini arttırıyor. Bir talep de var tabii ki Türk turizmcilere. Ama tabii her seviye farklı. Ya bunun otelde çalışan turizmci arkadaşlarımız var, restoranlarda çalışan turizmci arkadaşlarımız var, acentalarda, tur operatörlerinde çalışan turizmci arkadaşlarımız var. En önemli nokta burada tabii ki bağlantılarımız, network'ümüz. Burada network'ümüzü en iyi kullanabileceğimiz sistem de LinkedIn. LinkedIn'de mümkün olduğu kadar profilimizi updated tutuyoruz, güncel tutuyoruz. Mümkün olduğu kadar Dubai'de yaşayan, iş ilanı vermiş, işe alım yapıyorum sticker'ını profilinde güncellemiş insanlara direkt mesajlarla iletişime geçerek bu buralarda çok rahat iş bulabiliriz. Ama tutup da sırf bir insan Dubai'de diye de ne iş ilanı vermiş adam, ne işe alım yapıyorum yazmış. Tutup da o insanlara da mesaj atmayalım. Boşuna vakit kaybı sizin için. Tatsız konuşmalar da geçebiliyor arada sırada insanlar arasında. Onun dışında böyle.
Bugün laf arasında konuşurken şey de demiştim. Mesela siz şirketinize birisini alacaktınız. Dubizzle'a iş ilanı verdiğini Evet. söylemiştin mesela. Değil mi? Yani böyle siteler aracılığıyla da turizmde iş bulunabiliyor sanırım. Tabii şimdi her sitenin bir seviyesi var. Şimdi Dubizzle dediğimiz site burada şey gibi düşünün. Sahibinden.com diye düşünün. Oranın ayarında ama iş ilanları da verilebiliyor. Çok yaygın kullanılan bir site. Daha böyle işte mavi yakalı çalışanlarımızı oradan almaya çalışıyoruz. Mesela bir resepsiyonist işe aldık. Daha oradan aldık. Çünkü tabii ki bir resepsiyonistte de aradığımız bazı noktalar var ama kalifiye mi? Değil. Ama kalifiye bir eleman iseniz, turizmde özellikle, kesinlikle ve kesinlikle Caterer Global, Hoteller Middle East ve LinkedIn'i kesinlikle tavsiye ederim. Buralardan bir sürü ilanla karşılaşabilirsiniz. Biraz da ben IT sektöründen bahsedeyim. Nasıl iş buluyoruz? Ben de Dubai'de 5 kere falan iş değiştirdim bu alanda. Şimdi turizm sektöründe olduğu gibi IT sektöründe de açıkçası tanıdık aracılığıyla iş bulmak daha çok yaygın. Çünkü bir yerde referans oluyorsun o insana ve onun nasıl çalıştığını biliyorsun, sana nasıl katkı sağlayacağını biliyorsun vesaire. Dolayısıyla ben iki işimi tanıdık vasıtasıyla buldum. Son işimi de yine aynı şekilde bir önceki şirketimdeki arkadaşım aracılığıyla buldum. Onun dışında IT'de de LinkedIn çok ön planda. Dubai'de şu anda çok fazla startup şirket var ve çok fazla iş gücü alımı var. Dolayısıyla LinkedIn en doğru platform olacak sizin için iş bulmada. Ama şöyle de bir şey var, rekabet çok fazla. Yani bir tane iş ilanı yayınlanıyor mesela, bu iş ilanına 2000 kişi başvuruyor, 3000 kişi başvuruyor. Dolayısıyla sıyrılmanız için CV'nizin çok güçlü olması gerekiyor. Yani CV'nizi sürekli güncel bir şekilde tutmanız lazım. Bu iş arayanlar arasında sıyrılıyor olabilmeniz için. Yine aynı şekilde birkaç tane web sitesi var. İşte Glassdoor gibi, Indeed gibi, Gulf Talent gibi. Bu siteler aracılığıyla da yine iş bulunabiliyor. Bunun dışında IT sektörüne şöyle bir şey ekleyebilirim. Mesela Türkiye'de yazılımcılar gerçekten çok iyiler ve Türkiye'de aslında bankacılıktaki yazılım sektörü çok iyi. Yani çok gelişmiş. Dolayısıyla Dubai'de mesela finans alanında, bankacılık alanında şu anda blockchain vesaire çok fazla yatırım yapılan bir alan Dubai'de ve kalifiye iş gücü bu alanda çok az. Dolayısıyla yani Türkiye'den çok fazla buraya alım var. Eğer bu konularda mesela çalışıyorsanız Dubai'de iş bulma olanağınız bence çok yüksek. Şimdi biraz da sektör dışı gerçekten karşılaştığımız üzücü vakalar var. Onlara da değinelim sizi uyarmak açısından. Bazı insanlar var. Yok dil kursuna götürüyoruz. $2000, $3000, $1000, $1500 ve garantili iş bulacağız size diyorlar. Sizi Dubai'ye getiriyorlar. Ne düzgün bir dil kursu görüyorsunuz, ne de doğru düzgün bir yerde kalıyorsunuz. Bir aylık vize çıkarıyorlar size. Yenileyeceğiz diyorlar. Kesinlikle yenilemiyorlar. Bir ay burada sadece vakit öldürüyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani çok şanslıysanız belki bir iş bulursunuz ama genelde negatif sonuçlanıyor. Ödediğiniz parayla kalıyorsunuz ve elde sıfır, avuçta sıfır. Gerçekten çok dikkatli olun. Böyle tuzaklara kanmayın. Ve burada işe giderken, işe başlarken mutlaka ve mutlaka nerede çalıştığınızı, doğru yerde mi çalışıyorsanız buna dikkat edin. Son duyduğumuz örnekler bir sürü Türk arkadaşımızın Türk restoranlarında, çok ayıp yani, gerçekten çok ayıp. Şimdi isim vermek istemiyoruz. Yok, isim vermeyelim. Birkaç Türk restoranında bir ay 2 ay çalıştırılıp hiç maaş verilmeden, hiçbir tazminat verilmeden işten çıkarıldığını da duyduk. Çok üzücü şeyler bunlar. O yüzden kesinlikle çok dikkatli olun. Bu şarlatanlara inanmayın, güvenmeyin. Daha böyle güvenilir kanallarla, güvenilir kaynaklardan aldığınız bilgilerle hareket etmeye çalışın. Mesela neler yapılabilir?
Mesela şöyle şeyler de olabilir. Mesela bir şirketi takip ediyorsunuz. Bu şirketler kendi web sitelerinde de açık pozisyonları yayınlıyorlar ve bazen LinkedIn'e koymuyorlar. Mesela bu pozisyonları direkt web sitelerinde yayınlıyorlar, açık pozisyonları. Aynı şekilde mesela yine o şirkette iş ilanı gördünüz ama belki direkt olarak ulaşmak istiyorsunuz. O şirketteki LinkedIn'de üst pozisyondaki HR olabilir, işte CTO olabilir vesaire bulup direct message da atabilirsiniz LinkedIn üzerinde. Ben biliyorum mesela şu an bizim şirkette birkaç kişi yazılımcı CTO'ya direkt mesaj atıp işe alınmış. Hani bu yolları da deneyebilirsiniz. Şimdi daha öteki sektörlere bakarsak LinkedIn'de çok işi gücü olmayan, pek oralarda hesapları bulunmayan insanlarla iletişime geçmeniz gerekiyorsa burada bir sürü Türk WhatsApp kanalı var. Evet. Bu kanallarda bir sürü ilan yayınlanıyor. Yeni gelen insanlar burada paylaşımlı odalar tutuyor konaklamaları için. Öncelikle benim tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle internetten Job Seeker vizayı bir araştırmalısınız. Yani iş bulma vizesi Türkçesi. Bunu bir internette araştırın. 60, 90, 120 güne kadar bu vizeye başvurabiliyorsunuz. Biraz pahalı bir vize gibi dursa da bu vizenin ücretinin büyük bir kısmı depozito. Yani sizden o parayı alıyorlar. Siz iş bulana kadar vizenizin statüsü, vizenizin şekli değişene kadar ya da siz ülkeden ayrılana kadar o depozitoyu tutuyorlar. Vizeniz değişirse, iş bulduysanız, iş yerinizin vizesine geçerseniz depozitoyu size geri transfer ediyorlar. Ya da ülkeden ayrıldınız, hiçbir sorun çıkmadı, bir problem yaşamadınız, vaktinde çıktınız ülkeden, yine depozitoyu size geri iade ediyorlar. Buna sağlık sigortanız da dahil oluyor. Yani tamamen adamlar demiş ki kardeşim iş bulmak mı istiyorsun? Turist vizesine X bir miktar vereceğine 2X miktar ver. Sana bir iş bulma vizesi verelim. Sigortan da olsun. Allah korusun hastalanırsın, kaza geçirirsin, bir şey olur, burada başına bir şey gelir. Hastanelere de gidebil. Ve paranı da sen ülkeden ayrıldığında ya da iş bulduğunda sana iade edelim. Çok güzel bir sistem. Bunu kesinlikle araştırın. Bu vizeyle gelmeye çalışın. 60, 90, 120 günlük opsiyonları var. Geldikten sonra zaten burada tanıştığınız insanlarla girdiğiniz WhatsApp gruplarında bir sürü kaynağa ulaşabilirsiniz. Burada dediğim gibi kalifiye eleman her sektörde, sadece turizm ve IT'de değil, her sektörde kalifiye eleman eksikliği çok fazla. Her sektörden iş bulabilirsiniz. Mesela geçen gün bir videomuzun altına ne yorum yapılmıştı? Oto tamircisi. Oto tamircisi. Yani bizim bildiğimiz 2-3 tane var ama yeterli değil. Ve biz sadece ve sadece Türk oto tamircisi arkadaşlara gidiyoruz. Eminim ki bütün Türkler de burada herhalde bir 50.000 Türk olduk diye düşünüyorum. Evet, 45-50 bin en son rakamlar. Sadece ve sadece o oto tamircilerine gidiyoruz. Arkadaşlarımıza, dostlarımıza, yabancı arkadaşlarımıza, dostlarımıza da onu tavsiye ediyoruz. Ve hep Türk oto tamircilerine rağbet oluyor. Ayrıca şöyle şeyler de yapabilirsiniz. Bir miktar paranız var mesela. Burada freelance vize de alabilirsiniz. Dolayısıyla mesela yazılımcısınız diyelim. Amerika'ya çalışıyorsunuz. Dubai'ye gelip Dubai'den de çalışabilirsiniz. Freelance vizenizi aldıktan sonra. Ayrıca mesela Amazon'da ürün satmak istiyorsunuz Dubai'de diyelim. Yine bunun için çeşitli kategoriler var. Lisans vesaire almanız gerekiyor. Bir miktar yatırım yapıp Amazon'a girip burada Türkiye'den vesaire ürün getirdiniz. Burada o ürünleri de satabilirsiniz. Bu yöntemlerde iş bulmak veya kendi işini kurmak için de mümkün. Şimdi işi bulduk diyelim. İşi bulduktan sonra neler oluyor? Bunlarla ilgili birazcık konuşalım. Mesela beyaz yakayız, bir şirkette iş teklifi aldık, işi kabul ettik. Daha sonraki aşamalarda şirket bize neler sağlıyor? Şimdi öncelikle bir teklif mektubu alıyoruz. Bu teklif mektubu resmi oluyor. Şirketin yetkili mercileri tarafından imzalanmış oluyor. Bunu imzalayıp gönderiyoruz. Pasaportumuzu gönderiyoruz. Vize işlemleri başlıyor. Öncelikle elimize bir ülkeye giriş yapmamız için gerekli vize giriyor. Bu vizeyle ülkeye giriş yapıyoruz. Bu vizeyle ülkeye giriş yaptıktan sonra bir hafta içerisinde buradaki kimlik kartımız ve oturum vizemizin başvuruları yapılarak işlemler devam ediyor. İşte sağlık kontrolüne gidiyoruz. Testler yapılıyor gerekli.
O testlerin arkasından yaklaşık 2-3 hafta içerisinde Emirates ID dediğimiz kimlik kartımız elimize ulaşıyor. Bu kimlik kartıyla artık buranın bir oturanı, yaşayanı olarak farklı imkanlara, fırsatlara erişebiliyoruz. Ayrıca bu kart ülkeye giriş çıkış yapmamızda da vize yerine geçiyor artık. Artık pasaportları vizeyi basmıyorlar. Sonraki aşamada geldik. Çalışıyoruz. Bence daha gelmeden önce mesela kontratımızda neler olması Tabii. gerekiyor? Mesela bunlardan belki konuşabiliriz. Şimdi ben örnek vereyim. Mesela ben buraya gelmeden önce işte kontratımda şunlar vardı. Senede bir kere gidiş dönüş uçak bileti, sağlık sigortası ki sağlık sigortası Dubai'de gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü hastanelere direkt gittiğiniz zaman çok pahalı açıkçası. Ama bu sağlık sigortasıyla mesela şu an bizim sağlık sigortamızda maksimum 50 dirhem ödüyoruz. Ne olursa olsun hastaneye gittiğimizde. Daha sonra bazı şirketler size 3 haftayla 1 ay arası bu Emirates ID dediğimiz şey çıkana kadar konaklama sağlayabiliyor. Ama her şirket bunu yapmayabiliyor tabii ki de. Ayrıyeten bununla beraber mesela siz Türkiye'den bir kurulu düzeniniz var ve tamamen buraya taşınıyorsunuz diyelim. Eşyalarınızı buraya taşıma ücretini bazı şirketler karşılayabiliyor. Ama ben ilk geldiğimde benim böyle bir şeyimi karşılamamışlardı mesela. Ama arkadaşım geldi başka bir şirkette. Onun bütün ücretlerini karşıladılar. Bunun dışında zaten vizeden bahsettik. Buraya gelmeden önce eğer beyaz yaka bir işte çalışıyorsanız şirket sizden diplomanızı attestation diye yani onaylama devlet kurumlarında konsoloslukta onaylama diye bir işlem var. Bunu yapmanızı isteyebiliyor. Bunu bir şirketinizle check edebilirsiniz. Bunun dışında bu şekilde sanırım. Kaçırdığımız bir nokta var mı? Yok, yani sigorta, senelik izin tabii ki. Senelik izin, evet. Bu 30 takvim günü ya da 21 iş günü şeklinde kontratlarda bulunabiliyor. Yani maaşınızda ortalama kendi maaşınızda kıyaslayıp biraz... Üçe ayrılıyor mesela. Nasıl yani? Hani basic maaş, evet. Housing şeklinde. Şimdi o nokta çok önemli. Maaşı 3 farklı bölüme ayırıyorlar. 4 de oluyor, 5 de oluyor bazen. En önemli kısım burada basic salary. Basic salary dediğimiz ana maaşımız. İşten çıkarken alacağımız tazminat bu basic maaş üzerinden, basic salary üzerinden hesaplanıyor. Bu basic salary'nin üstüne transportation allowance yani işte seyahat masrafları şehir içindeki ve accommodation allowance yani işte kira yardımı gibi bölümler ekleniyor. Bu iki bölüm işten çıktığınızda alacağınız kıdem tazminatından bağımsız oluyor. O yüzden basic salary'nizi mümkün olduğu kadar maaşınızı oranla yüksek tutmaya çalışın. Yani normalde %60, %70'i basic salary olması lazım minimumda. Daha yüksek yaptırabilirsiniz. Daha iyi olur. Şimdi şu maaşlar konusunda da şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi bizim size herhangi bir şekilde şu maaşı almalısınız, bu maaşı almalısınız demeniz tabii ki doğru bir şey değil. Ama ben genelde ne yapıyorum? Glassdoor.com sitesine giriyorum. Glassdoor'da genelde herkes aldığı maaşları buraya giriyor. Ve burada ortalama maaşı, en düşük maaşı, en yüksek maaş neler girilmiş bunu o şirkete göre görebilirsiniz. Dolayısıyla size teklif edilen maaşla bir kıyaslama yapabilirsiniz mesela. Evet, kesinlikle. Son olarak da şu noktadan bahsetmek istiyorum. Şimdi evet Dubai'ye geldik, çok güzel işimizi bulduk vesaire ama Dubai'de işlerde böyle bir kesin iş güvenceniz yok aslında. Şirketler sizi herhangi bir nedenden dolayı işten çıkarabilir ve yani yasalarla çok yaptırımı olan bir durum değil bence bu. Yani sonuçta tazminat ödüyorlar evet ama tazminat ödemedikleri durumlar da var. Mesela probation denilen test süreci, deneme süreci diyelim çalışan için 3 ay ile 6 ay arasında bir deneme süreci oluyor şirketlerde. Siz bu deneme sürecini geçip onaylanmış çalışan olduğunuzda bir nebze rahatlayabilirsiniz. Çünkü işten çıkarılsanız da bir miktar tazminata hak kazanıyorsunuz artık probation'ı geçtiğiniz için. Ama probation'ı geçemezseniz
Anında işten çıkarılabiliyorsunuz ve herhangi bir tazminat hak edemiyorsunuz. Ve ne yazık ki 30 ila 60 gün içerisinde yeni iş bulamazsanız da ülkeyi terk etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani en acı nokta bu. Evet. Evet. İsterseniz 20 yıllık çalışan olun burada. Hiçbir şey fark etmiyor. 30 ila 60 gün içerisinde iş bulmazsanız size ülke hadi bay bay diyor. Ya da ne bileyim freelance vizeye başvurmanız gerekiyor. Ya da eşiniz varsa, Ya da eşiniz varsa eşinizin üzerinden yapabilirsiniz. vize çıkması gerekiyor ama işiniz yoksa, yalnız başınaysanız, birikiminiz de yoksa bir 30 gün içerisinde pılıyı pırtıyı toplayıp gitmeniz gerekiyor diyebiliriz. Evet, yani şöyle söyleyebilirim. Mesela ben bir işimde hamileydim, işte doğum iznine gittim, geldim vesaire. Doğum izninden geldiğim hafta pozisyonunu kapatıyoruz dediler ve işten çıkarıldım. Böyle durumlarla da karşılaşabilirsiniz ve hiçbir şey yapamadım açıkçası kabul etmekten başka. Yapılabilecek bir şey de yok. Yapılabilecek evet hiçbir şey yoktu. Orada biraz burası tabii ki acımasız. Herkes performans odaklı çalıştığı için arkadaşlar gerçekten burayı Türkiye gibi düşünmeyin. Kimse kara kaşınız kara gözünüz için sizi işe almayacak. Ya bu adam da çok iyi bir adammış deyip çalıştırmaya devam etmeyecek. Ne kadar performans gösterirseniz, ne kadar azami bir şekilde sizden faydalanabilirlerse insanlar, buradaki çalışan işverenleriniz, o derece işinizde kalmaya devam edeceksiniz. Evet, çünkü çok, yani sizin yerinize geçebilecek çok da fazla kişi var açıkçası. Yani Dubai bir ilgi merkezi, şu an odak merkezi. Sadece Türkler için değil, dünyanın her yerinden bir sürü insan buraya gelmeye çalışıyor. Yaparsınız, edersiniz. Ben hepinize güveniyorum. Ama bir noktadan sonra da ya çok çalıştım, ettim, yoruldum deyip kendinizi burada bırakamıyorsunuz. Bıraktığınız noktada yok performans review, yok senin şeyin düştü, odağın düştü falan filan. İnsanları çok kolay işten çıkarabiliyorlar. Yani bazen işten çıkarmak için performansının çok iyi olmasına bile bakmıyorlar açıkçası. Bir önceki iş yerimde mesela bir yöneticim vardı ve gerçekten gördüğüm en iyi yöneticilerden birisiydi. Ürün nasıl diyeyim? Ürün canlıya geçtikten sonra beklenen ilgiyi almadığı için işten çıkarıldı. Çünkü fatura ona kesildi. Ama onun hatası değildi. Bu direkt yani şirketin sahibinin hatasından dolayı olan şeyler vardı. Ama tabii ki şirket sahibi kendini suçlayamayacağı için tabii böyle şeyler, profesyonel hayatta böyle şeyler oluyor ne yazık ki. Sanırım anlatacaklarımız bu kadar. Yani benim aklıma gelenler bunlar. Evet, benim aklıma da sormak gelenler istedikleriniz olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Cevap vermekten mutluluk duyarız. Yani beğen ve takip et butonuna basmayı unutmayalım. Unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.